Hello, my name is Paula Santos. I'm currently Active Mobility Manager at WRI Ross Center for Sustainable Cities. And what I'm going to share with you now is some results of our work supporting Brazilian cities on rethinking street design as a strategy to foster more sustainable mobility. And the way our streets are designed has a big influence on how people choose to travel every day and how much time they spend coexisting with their communities in the public space. So it also influences the number of traffic fatalities and the quality of the air that we breathe. So to better communicate for our cities in Brazil the power of the street design in our lives, we started to work with the concept of complete streets. And this concept gathers the potential of sustainable mobility and public space that every street has. In a complete street, everyone of every age, ability, and income has safe and comfortable access to destinations. On the other hand, it also provides a pleasant and comfortable space for coexistence among everyone who uses it. So forgetting those two potential streets has, the street projects have to be conceived by different sectors of local governments working together. Every street can be a complete street. For some of them will have a heavy traffic, other ones will be calm, but the focus has to be on people, always the people. How will people, mainly children, feel in that space? They have to be safe and comfortable in this street to be a complete street. In Brazil, we focus on disseminating this idea through a network of cities from the 5 regions of the country. As you may know, Brazil is almost as big as the entire European continent. So there are very different cultures, social and economic realities, climate, but the same laws for street design. So the network had cities from all over the country with different realities, and each one of them choose a street in the city to transform using the concepts of complete streets. The good thing about working in a network is the possibility of exchanging challenges and solutions. So cities push each other to deliver good projects. So I'm going to talk about some examples of the cities that we work with and the projects that they deliver it. Some of them use tactical urbanism, such as the city of Porto Alegre, that uses a strategy to communicate with people and engage them to implement the project together. They started with this roundabout. You can see in the image. Children painted the roundabout during an event where the local government also promoted some activities and was available to answer questions about the project. A very quick result measured in this case is a speed reduction of almost 50% because of this new design. A second example is São Paulo, that also used tactical urbanism to enlarge the space for pedestrians in a small street, providing priority for pedestrians in a street that is an access to a train station. The speed limit was reduced to 20 kilometers per hour to test a shared space between cars and pedestrians that can be implemented with permanent interventions after that. In a quick poll with people using the street, the city found that 92% of them approved the new design. Another example is Juiz de Fora, that raised the street to the sidewalk level with light but very resistant materials to simulate a car-free street. This intervention was fully supported by local business because it organized the public space, putting informal business that used to be located in the border of the sidewalks in the center of the street. So the simple decision improved a lot the street for all types of business and for pedestrians.
97% of them approved this new design. Campinas, another city, amplified the space for resting in the street in front of the school by adding some parklets. And these parklets also reduced the length of crossing for children and lowered the speed of vehicles in that point. Those parklets were built together with children and caregivers, and the local government engaged teachers to include in their classes some activities related to the importance of taking care of public spaces. This collaboration on building the intervention creates a feeling of belonging and the responsibility of taking care of it. So 91% of the general users approved the intervention. Other cities of the network decided to invest in permanent interventions as part of a bigger program of urban requalification. This is the case of Niterói, that totally reshaped a central street, taking advantage of a great drainage work. It was a much bigger investment and resulted in an impressive impact, such as an increase in area dedicated for public transport and pedestrian, and also an increase in greenery and permeable areas, like 300% more permeable areas in this area. And the last, the city of Salvador, included a street reshaping a comprehensive program of reurbanizing the historic center. That is one of the most touristic points in Brazil. Their goal for the program is to transform the central area into a carbon neutral area. So they are reducing the space for pollutant vehicles and investing in greenery. Quick result of the streets, they already reduced 50% of road crashes in this pilot. But with all these examples that I showed that have impressive results, I can guarantee that it was not easy to make all the needed transformations. Although the theory is quite reasonable and completing streets seems a good strategy, behavior change and acceptance of the population take time. That's why it's so important to provide transparency and communication channels open always. The world experienced this year a moment of new behavior. So people stayed more at home and people changed the way they move around the city. So we are in a very propitious moment now to improve street design, but always aware that this change has the challenge of convincing, first, the local government itself, with data, capacity building, good practices, and always open a dialogue with the population who are the main beneficiaries. But they have to be communicated about the benefits, otherwise they can be powerful opponents. Easy or not, city has to change now, and this change have to happen now. There is a resistance to change, but they are aware that it has to happen. Because the way we build city in the last centuries is not compatible anymore with our new life patterns, that there is bigger population and resources needed, women in labor markets, growing inequality. We need a new urban pattern to accommodate our new lives. And cities need to be resilient. COVID-19 showed us this. The climate crisis that is growing year by year will be much worse in case we don't change the way we plan the cities. So the moment to change is now. And what I showed is a small but important step that some Brazilian cities are already taking. So thank you very much. We are the climate, we will change. Merhaba, ben Merve Akı. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'de kentsel hareketlilik yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu çerçevede aslında bu haftayla ilgili sizlere daha çok kentleşme ve yaşanabilir mahalleler hakkında bir konuşma yapmaya çalışacağım. Öncelikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre 2018 yılında dünya nüfusunun %55'i kentlerde yaşıyordu. Ve şu anda 2050 projeksiyonuna göre
Dünya nüfusunun %68'inin kentlerde yaşamasını bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu göçün gerçekleşmesini bekliyoruz. Ve bundan en fazla gelişmekte olan ülkelerin kentlerinin etkilenmesine ve altyapı maliyetlerini karşılamak için yaklaşık %80'lik bir bütçe ayırmaları gerekeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede aslında iklim değişikliğine ve iklim değişikliğiyle ilişkili ulaşım, binalar ve kentsel planlama gibi konulara yapılacak yatırımın ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha fark etmiş durumdayız. Bu maliyetlerin karşılanması ve bu maliyetler karşılanırken bu maliyetlerin özellikle iklim adaptif yöntemler için harcanması en önemli önceliklerimizden bir tanesi olmalı. Düşündüğümüzde yaşanabilir bir şehirde olmak için, yaşanabilir bir mahallede yaşamak ya da yaşanabilir bir sokakta olmak için nelere ihtiyacımız var diye durup düşündüğümüzde aslında hepimizin aklına gelen çözümler aynı ve çok da zor olmayan çözümler. Hepimiz atıkların iyi ayrıştırıldığı, çöpümüzün toplandığı bir sistem istiyoruz. Hepimiz rahatlıkla yürüyebilmek, hatta yaşlılarımızın sorun yaşamadan kendi başlarına hareket edebilecekleri, çocuklarımızı ise kontrolsüz bir şekilde rahatlıkla oynayabilecekleri sokaklara, parklara ve kamusal alanlara sahip olmasını bekliyoruz. Pek çoğumuz bisikletle güvenli bir şekilde A noktasından B noktasına gidebilmeyi, yolculuğun tamamını bu şekilde gerçekleştirmesek bile en azından toplu taşıma istasyon ve duraklarına bisikletimizle ya da yürüyerek güvenli ve emniyetli bir şekilde gidebilmeyi istiyoruz. Aslında bununla beraber yeşil sistemlerden, ağaçlardan, parklardan, çiçeklerden, yani bunların her birinden hoşlanıyoruz insanlar olarak ve bunların çevremizde olmasını önemsiyoruz. Bir önceki konuşmada meslektaşımın da söylediği gibi aslında Covid süreci bize kentlerin ne kadar uçlarda olduğunu, ne kadar zorluklarla devam ettiğimizi gündelik yaşantımıza ve iyi hissetmemizin, yani İngilizce tabiriyle well-being'in bizler için ne kadar önemli ve ne kadar uzakta olduğunu da gösterdi. Rahatlıkla dinlenebileceğimiz, birbirimize mesafeyle oturabileceğimiz kamusal alanların olması, yürüyerek yakın çevrede, yani karma kullanımlı mahallelere sahip olup yakın çevremizdeki tüm ihtiyaçlarımızı yürüyerek ya da bisiklete binerek ya da otobüs yolculuklarıyla tamamlayabileceğimiz, güvenli bir şekilde bunu gerçekleştirebileceğimiz ve arada dinlenip duraksayabileceğimiz rekreasyon alanlarına sahip olduğumuz bir çevrenin ne kadar da bizim için önemli ve hayati olduğunu anlamamızı sağladı. Dolayısıyla bu negatif durumu alıp hepimizin olumlu bir şeye çevirmek, bireyler olarak, yerel yönetimler olarak, merkezi hükümetler, STK'lar ve özel kurumlar olarak olumlu bir şeye çevirmemiz mümkün. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler olarak gerçekleştirdiğimiz 2 proje bulunuyor. Bu yaşanabilir mahalle parantezi içinde. Bir tanesi İstanbul Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yayalaştırma projesi ve etkilerinin değerlendirilmesiydi. Bir diğeri ise İzmir'de gerçekleştirdiğimiz İzmir Tarih Projesi kapsamındaki Sürdürülebilir Ulaşım projesiydi. İkisinde de temel vurgu aslında yaya olmak, bisikletli olmak, yani aktif ulaşımı destekleyecek şekilde seçimler yapmak ve bu seçimleri yaptığımız için daha fiziksel olarak, aktif olarak öncelikle kamu sağlığı açısından kendi bütünlüğümüzü sağlamak, sonrasında da tercih ettiğimiz ulaşım türleri sayesinde aslında iklime en az zararı vermek. Çünkü kullandığımız bireysel otomobiller %92'si günlük bir zaman diliminin %92'sini park etmiş bir şekilde geçiriyorlar. Sadece %8'inde günün kullanılıyorlar. Kimi zaman kullanılmıyorlar dahi. Ve sırf bu nedenle biz kentsel arazimizin, kentsel alanımızın %50'sini otopark ya da yollara ayırmış vaziyetteyiz. Ve yollarımızın da ağırlıklı olarak otomobil odaklı, yani taşıt odaklı olduğunu da söylememize belki gerek bile yok. Hepimiz bunu görüyor ve yaşıyoruz. Ama bu alanları insan odaklı bir şekilde tasarlayabilirsek ve insan odaklı bir şekilde çocukların, yaşlıların, engellilerin, herkesin, tüm, yani puset iten annelerin, bavul taşırken bizlerin, hepimizin her zaman kullanabileceği bir hale getirirsek aslında çok daha konforlu ve yaşanabilir yerlerde, mahallelerde ve şehirlerde yaşıyor olacağız. Bunun için de aslında değişim birazcık da belki bizden başlamalı. Öncelikle kendimiz alternatif ulaşım türlerini ya da tercih yaparken
oturduğumuz, dinlendiğimiz ya da kullandığımız mekanların ne kadar çevreye uygun, iklime adaptif ve dirençli olduğunu göz önünde bulunarak seçmeliyiz ve bunu da talep ediyor olmalıyız. Çünkü iklim biziz, değişeceğiz. Merhaba, ben bugün sizlere aslında iklim değişikliğini en önemli etkileyen ulaşım sektöründen bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi artık şehirlerde yaşayanlar olarak, dünyadaki yaşayan aslında tüm canlılar ve insanlar olarak iklim değişikliğiyle savaş halindeyiz. Ve bunun da özellikle kent içindeki en önemli faktörlerinden biri olarak ulaşım konusunda çalışan bir uzman olarak sizlerle neden sürdürülebilir kent içi ulaşım türlerini tercih etmemiz gerektiğini ve bu alanda neler yaptığımızı paylaşmak istiyorum. Sürdürülebilir kent içi ulaşım dediğimizde şehir içinde evimizden iş yerimize ya da herhangi bir A noktasından B noktasına giderken neden özel aracımızda değil de ya da herhangi bir konvansiyel yakıt tüketen bir araçla gitmek yerine neden egzoz salımının sıfır olduğu sürdürülebilir ulaşım türlerini tercih ettiğimizi anlatmak istiyorum. Sürdürülebilir ulaşım türleri dediğimizde bisiklet, yürüme ve şimdi gündemde olan scooterlar, özellikle e-scooter ve e-bisiklet ve toplu taşımayı kullanmamız gerektiğini aslında ifade etmek istiyorum. Bunu da kent içi zaten egzoz salımlarının en önemli faktörlerinden biri de kent içindeki ulaşım ve bu ulaşım türlerimizi değiştirerek aslında iklim değişikliğine etki edebiliyoruz. Hatta çok önemli bir etki edebileceğimizi söyleyebilirim. Sürdürülebilir kent içi ulaşım türlerini tercih etmek noktasında bu konuda aslında çalışan pek çok farklı kurum, kuruluş, merkezi ve yerel yönetim var. Hepimiz ayrı ayrı bu konuda çalışıyoruz. Aynı zamanda şehirliler olarak, bireysel olarak da bu konuda tercihlerimiz bizi etkiliyor. Bu anlamda Türkiye'de tek bir platform halinde sürdürülebilir kent içi çalışanları bir araya getiren tek bir platform yoktu. O yüzden de WRI Türkiye olarak biz Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle Türkiye'deki ilk sürdürülebilir kent içi ulaşım ağını kurduk. Bu ağı da daha Eylül ayında hayata geçirdik. Kavşak.net üzerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kavşak ağının aslında amacı demin bahsettiğim sürdürülebilir kent içi ulaşım türlerine hem insanları yönlendirmeyi hem de kurumların sürdürülebilir kent içi ulaşıma yatırım yapmalarını, özel sektörün aynı şekilde bu türler üzerinden yatırımlarını yönlendirmelerini, finans sektörlerinin bu konuda destek vermelerini sağlamak amaçlı kurulmuş bir ağ. Yani Türkiye'de bu alanda çalışmak isteyen herkesi bir araya getirecek. Hatta öğrenciler, akademisyenler, kentliler, özel sektör, finans kuruluşları, konsolosluklar, uluslararası kuruluşlar, merkezi ve yerel yönetim paydaşlarımız arasında olacak. Daha çok yeni olduğu için üyelik sistemimizi yeni kurduk ama herkese buradan da çağrı yapmak istiyorum. Sürdürülebilir kent içi ulaşımı ağına, kavşağa üye olmaya davet ediyorum. Sürdürülebilir ulaşım tercihlerine kent içinde tercih edersek iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz diyorum. Kent içi ulaşımı değiştirerek sürdürülebilir kılmalıyız. Çünkü iklim biziz, değişeceğiz.